Son yaptığımız operasyonlarla ve desteklerle rahatsız ettiğimiz Hafter ve arkası. Yaptığımız saldırılara karşın Hafter'in de küçük düşmemesi için bir karşı saldırı yapması gerekli. Sonuçta modern savaşlar bu şekilde işler. Sahada savaşın yanında da en büyük kozlardan biri medyadır. Eğer medyayı doğru kullanırsanız savaşı kaybetseniz de insanların gözünde kazanabilirsiniz. İşte bugün Hafter'in sosyal medyada paylaştığı toplamda 128 Türk İHA'sını düşürdükleri iddiasına bakacağız. Paylaşılan görseller sahte mi? Nasıl düşmüş olabilir? Veya gerçek sayı aslında kaç? Hazırsanız incelemeye başlayalım. Türkiye 2019 Kasım ayında Libya ile yaptığı MEB anlaşması sonrası bölgeye kesin sayısı belli olmamakla birlikte 8 kadar Bayraktar TB2 gönderdi. 2019'un sonlarına doğru bir Rus sitesinde, şimdi tekrar aradığımda kaynağını bulamadım, uydudan çekilmiş bir görüntü vardı. Mitiga havaalanında 2 adet Bayraktar TB2 bulunmaktaydı. O yüzden o zamanlardan görünen görünmeyen olarak ve sonradan eklenenlerle birlikte bu sayının 15 civarı olduğunu düşünüyoruz. Sonuçta son günlerde isimsiz kargo uçaklarımız Libya'ya gitmeye devam etti. Bu uçakların içinde de yine insansız hava araçlarımız olabilir. Gelelim düşürme olayına. Bu sayılar neden bu kadar tırmandı? Geçen haftalarda ardı ardına avlanan panserlerin üstüne bu sayılar ortaya çıktı. Başta dediğim gibi bu kayıplarını bir karşı saldırıyla örtmek zorundaydılar. Önce sahada denediler. Trablus'un alt bölgesinden şehre doğru saldırmaya çalıştılar. Ülkenin batısında havaalanını kaybedip cephe altına alınmadan önce savunmayı denediler. Tabi başarılı olamadılar. Şu an Libya hükümetinin ilerlemesini görüyoruz. Sahada ondan fazla ülke sizi desteklemiş ama siz insansız hava araçlarına karşı patates olmuşsunuz. Bunu ne yaparsınız? Bu kadar ülke bizi destekledi ama biz gittik, Türklere yenildik mi dersiniz? Yoksa bak kardeşim bunlar bizi vuruyor ama biz de onları tokatlıyoruz mu dersin? Tabii ki ikincisini dersin. Ben rezilim dersen sana kim destek versin? İşte o vurulan panserlerin ve kaybettikleri bölgelerin üstüne de hem Hafter hem de Hafter'i destekleyen ülkeler ikinci yolu seçtiler. Dediler ki bakın biz bu kadar kaybettik ama Türklerin de hava araçlarını düşürdük. Hafter dedi 28, Rus basını dedi 54, sonra sahadakiler dedi 128. Fotoğraflardan görüyoruz. Peki ne kadar doğru? Zaten ülke olarak elimizde 140 veya 160 arasında SİHA var. Sizce Libya'da 128 tane düşürmeniz mümkün mü? Herhalde bu sahadaki arkadaşlar AliExpress'ten alınan dronları da bu sayının içine katmışlar. Yoksa başka bir açıklaması yok. 54 sayısı ise Rus ve Arap kaynaklı haber ajanslarında yer aldı. 360 TV'nin haberine göre 54 terörist SİHA yok edilirken 9 Pantsir sistemi de etkisiz hale getirildi. Üstelik bizim Pantsirleri imha ettiğimiz görüntüler yayınlanırken 54 SİHA'ya dair hiçbir belge, dayanak, hiçbir şey yok. Kaynak olarak da demişler ki her bir olay taraflarca doğrulanmıştır. Kaynak bu kadar. Klasik karşı tarafın kayıplarını büyüterek kendi kayıplarına azmış izlenimi verme taktiği. 48 saatte SİHA'lara karşı vurulan Pantsir sayısını gördük. Eğer gerçekten 54 olsaydı buna karşılık 50-100 Pantsir'i de vurmuş olmamız gerekirdi. Yaklaşıyoruz gerçekçi sayılara. Sırada Hafter'in ve yarı yarıya beyni olan sitelerin yazdığı sayılarda 28 SİHA. Hafter bu fotoğraflarla birlikte Bayraktar TB2'lerin vurulma zamanını paylaşmış. Ama ortada yine birkaç fotoğraf dışında sayının 28 olduğuna dair hiçbir kanıt yok. Mantıklı düşünelim. Sizce askeri olarak aşırı hareketli coğrafyada yaşayan bir ülke, dört tarafı her an sıkıntı içinde. Böyle bir ülke gidip de SİHA gücünün 5'te 1'ini yakınında dibinde olmayan bir ülkeye kaydırır mı? Hadi kaydırdı diyelim. Bunları vurulması için böyle boşta bırakır mı? 28 tane gönderdiyse o sahaya tam olarak kendisi de çıkar. Geçenki Wingman fiyaskosunu da hatırlatmak isterim. Hafter kendilerine ait olan Wingman İHA'sını düşürerek Bayraktar TB2 düşürdüğünü iddia etti. Kendine bunu yapan bize neler yapmaz. Sanıyorum bu 28 sayısı da bu şekilde oluştu. Bizim olmasa bile düşürdükleri her insansız hava aracını bu sayının içine dahil etmişler. Zaten sitelerde de görüyoruz. Hepsinde aynı aracın fotoğrafları. Aynı. Düşen bir aracın fotoğraflarını bile 40 yerde kullandıklarına göre sizce bu kadar SİHA düşseydi hepsinin fotoğrafları ortaya çıkmaz mıydı? Çatışma bölgesinde bile olsa eminim ki düşürdük demek için girip o fotoğrafı çekerlerdi. Peki kaç SİHA'mız düştü? Small Wars Journal tarzında bazı sitelerde bu sayılar fotoğraflarla doğrulanmış. Bu sitelere göre 20 gün öncesine kadar 8 Bayraktar TB2 düşürülmüş. Son günlerde olan olaylarda birinin de düştüğünü ve yanılma payını da koyarsak Libya'da bugüne kadar 10 SİHA'mız düşürülmüş. Yani hiç de öyle abartıldığı gibi sayılar değil.
Bu araçların asıl amacının zaten riske atılarak ileri düşman bölgelerine girmek olduğunu düşünürsek bunlara rağmen 10 gerçekten iyi bir sayı. Üstelik Bayraktar TB2 öyle gizli karakteristikte bir hava aracı da değil veya kendini de savunamaz. O yüzden düşen 10 araca rağmen verdiği milyon dolarlık zararları ve sayesinde Libya hükümetinin aldığı yerleri unutmayalım. Sonuçta aracın yeri tekrar doldurulur ama kaybettiğiniz itibarın ve toprağın yeri dolmaz. Geneliyle kaynaklar açıklama kısmında bu konu hakkındaki yorumlarınızı da bekliyorum. Videoyu beğenerek bize destek olabilir, abone olarak da yeni videoların takibini daha kolay sağlayabilirsiniz. Herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.